Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün 1-1,5 yaşındaki çocukların kullanabileceği büyüklükte çok güzel bir süveter çalışması yapacağız. Süveterimizi iki parça halinde öreceğiz ve yan taraflarında belli olmayan dikiş yapacağz. Tamamını dikişsiz olarak örmek isterseniz daha önceki videolarımdan faydalanarak tamamını dikişsiz bir şekilde de örebilirsiniz. Şimdi kullanacağım malzemeleri de söyleyeyim arkadaşlar. Daha sonra birlikte yapımına geçelim. 3,5 numara misinalı şiş kullanacağım ama misinalı kullanmanız gerekmiyor. Çünkü iki parça halinde öreceğiz. Süslemek için de bu şekilde pul payetlerden faydalanacağım. İp olarak da kar topunun No 1'ini kullanacağım arkadaşlar. 100 gram ağırlığında, 200 metre uzunluğunda bir ip. Videoma geçmeden önce kanalıma abone olarak yapacağınız beğeni ve yorumlarla beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi hazırsak yapımına başlayalım. Şişime 67 ilmek atarak başladım. İpli kısmımı örgümün ön yüzü olarak kabul ediyorum. Şimdi ön yüzümde bir sıra klasik tekli lastik örgü öreceğim. Düz ilmekle başlıyorum. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar bir düz, bir ters tekli lastik örgü olarak öreceğim. Sıra sonuna kadar öreyim. Örgümün ön yüzünde sıra sonuna kadar ilmeklerimi bir düz, bir ters klasik lastik örgü olarak ördüm. Şimdi örgümün arka yüzündeyim. Bu sıramızda tekstil tipi lastiğe başlayacağız. Daha önce biliyorsunuz tekstil tipi lastik yapımını anlatmıştım. Düz örgüyle olanı yapmıştık arkadaşlar. Burada ters örgüyle olanı yapacağız. İlk ilmeğim ters. Ters olarak alıyorum. Düzü düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Düzü düz örüyorum. İpimi kendime alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Düzleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden şişimizin üzerine alacağız. Burası bizim örgümüzün arka yüzü. Düz örgüyle yapılan tekstil tipi lastik örgüde örgümüzün ön yüzüne düz ilmeklerimizi örmeden alıyorduk. Ters ilmeklerimizi ters olarak örüyorduk. Ters örgüyle yapılan lastik örgüde de örgümüzün arka yüzünde düzleri düz örüyoruz. Ters ilmekleri örmeden şişimizi alıyoruz. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde devam edeceğim. Düz ilmeğimi düz olarak ördüm. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Düzü düz örüyorum. Ters ipimi kendimden tarafa alıyorum. Örmeden şişim alıyorum. Toplam 4 sıra bu işlemi yapacağız arkadaşlar. Düz olarak örüyorum. Ters ilmeği ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim kendimden tarafta ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Sona yakın bir yere kadar öreyim. Sıra sonunda 3 tane ilmeğim kaldı. En son bir tane düz ördüm. Ters ilmeğimi ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Sondaki ilmeğimi de ters örgü olarak örüyorum. Arkadaşlar şimdi buraya kadar ne yaptık kısaca bir hatırlayalım. Şişimize 67 tane ilmek attıktan sonra ipli kısmımızı örgümüzün ön yüzü olarak kabul ettik ve bir düz ilmekle başlayarak bir düz, bir ters, bir düz, bir ters klasik lastik örgü olarak sıra sonuna kadar ördük. En son ilmeğimiz de yine düzdü. Yani düzle başladık, düzle bitirdik. Örgümüzün arka yüzünde de sondaki ilmeğimiz ön yüzde düz olduğu için arka yüzde tersti. Ters olarak örmeden aldık. Daha sonra düzleri düz ördük. Ters ilmekleri örmeden aldık. Düzleri düz ördük. Ters ilmeklerimizi örmeden aldık ve sıra sonuna kadar bu şekilde ördük. En son yine ters ilmekle bitirdik. Şimdi örgümüzün ön yüzündeyiz tekrar. Düz örgüyle yapılan tekstil tipi lastik örgünün tam tersi işlem yapıyoruz. Şimdi düzleri düz,
tersleri ters olarak öreceğiz ön yüzümüzde. Fakat baştan ikinci ve sondan ikinci ilmeğimizi örmeden alacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters. İpimi kendimden tarafa alıyorum. İkinci ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Ve şimdi devam ediyorum. Sonda 2 tane ilmeğim kalana kadar. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Ön yüzümüzde yapacağımız tek işlem bu. Düzleri düz öreceğiz. Tersleri ters olarak öreceğiz. Yani normal tekli lastik örer gibi. Sadece baştan ve sondan ikinci ilmeğimizi örmeden şişimizi alacağız. Şimdi ben sondaki ilmeğim kalana kadar düzleri düz, tersleri ters olarak öreyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sondaki ilmeğim kalana kadar düzleri düz, tersleri ters olarak ördüm. Sondan ikinci ilmeğim ters. İpimi ön tarafa alıyorum. İlmeğimi örmeden şişim alıyorum. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Lastik örgümüzün 3. sırasını örgümüzün ön yüzünde tamamladık. Şimdi örgümüzün arka yüzünde lastik örgümüzün 4. yani son sırasıyla devam edeceğiz. Kısa bir lastik bant yapacağız arkadaşlar. Sizler dilerseniz 6 sıra ya da 8 sıra da yapabilirsiniz. Bu ölçümüzü çok fazla etkilemeyecektir. Şimdi örgümüzün arka yüzünde ilk ilmeğimiz ters. İpimiz kendimizden tarafta ters örer gibi örmeden şişimizi alıyoruz. Düzü düz örüyoruz. Ters ilmeği ipimiz kendimizden tarafta örmeden şişimizi alıyoruz. Düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Ters ilmeğimiz ipimiz kendimizden tarafta örmeden şişimizi alıyoruz. Örgümüzün arka yüzünde lastik örgümüzde hep aynı işlemi yapacağız. İpimi öne aldım. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. İpim ön tarafta. Tersi örmeden şişim alıyorum. Düzü düz olarak örüyorum. Sona yakın bir yere kadar öreyim arkadaşlar. Aynı işlemi tekrarlayarak sonda 3 ilmeğim kalana kadar ördüm. En son düz ilmeğim vardı, düz olarak ördüm. Buradaki ilmeğim ters. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Düzü düz örüyorum. Sondaki ilmeğimizi ters olarak örüyoruz. 4 sıradan oluşan lastik örgümüzü tamamladık. Şimdi başta ve sonda tekstil tipi lastik örgümüz devam edecek. Arada da 47 tane ilmeğimizi haroşa olarak öreceğiz. Şimdi arkadaşlar 1-2 sıra birlikte örelim. Sonra ne yapıyorsak aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. O yüzden bu 2 sıramızı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Örgümün ön yüzünde yine lastik örgüme devam edeceğim. İlk ilmeğim düz. İlk ilmeğimi her zaman örmeden alıyorum. Ön yüzlerimizde biliyorsunuz ilk ilmekten sonraki ikinci ilmeğimizi örmeden alıyorduk. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Buradaki ilmeğim ters. Örmeden şişimi alıyorum. 1 2. Düzü düz örüyorum. Tersi ters örüyorum. 10 tane ilmeğimi öreceğim şimdi. 2 4 5 6 7 8 9 ve 10. Buraya bir ayraç takalım. Şimdi sıra sonunda 10 tane ilmeğim kalana kadar ilmeklerimi haroşa olarak örüyorum. Haroşayı ters örgülerle ören arkadaşlarım ters olarak örsünler. Sonda 10 ilmeğim kalana kadar haroşalarımı öreyim arkadaşlar. Evet, 47 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düzü düz. Örgümüzün ön yüzünde tersi ters öreceğiz. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. Sadece baştan ve sondan ikinci ilmeği örmeden şişimizi alacağız. Aradaki 47 tane ilmeğimizi de haroşa olarak öreceğiz. Yani bu iki sırada ne yaptıysak arkadaşlar aynı işlemleri tekrarlayacağız. Şimdi sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğim ters. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Sondaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğim ters. Örmeden şişim alıyorum. Düzü düz örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum.
Düzü düz örüyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Örgümüzün arka yüzünde yapacağımız işlem bu. Düzü düz öreceğiz. Ters ilmeği örmeden şişimizi alacağız. Düzü düz örüyorum. Tersi örmeden şişimi alıyorum. Düzü düz örüyorum. Ayrıcımı diğer tarafa alıyorum. Şimdi yine aradaki 47 tane ilmeğimi örgümün arka yüzünde de ayrıcımın bulunduğu yere kadar haroşa olarak öreceğim. Haroşalarımı tamamlayayım arkadaşlar. Evet, aradaki 47 tane ilmeğimi örgümün arka yüzünde haroşa olarak ördüm. Şimdi yine lastikli bölümüme geldim. Aynı şekilde yapacağım. Düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ters ilmeğimi ipim kendimden tarafta örmeden şişimi alıyorum. Düzü düz örüyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişimi alıyorum. Düzü ördüm. Tersi örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Sondaki ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, arka sıramızda tamamladık. Şimdi hem ön yüzde hem arka yüzde yaptığımız işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Son bir kez daha göstereyim arkadaşlar. Örgümüzün ön yüzünde ilk ilmeğimiz düz. Örmeden şişimizi alıyoruz. İkinci ilmeğimizi örmeden, ipimiz kendimizden tarafta, örmeden şişimizi alıyoruz. Ve düzü düz, tersi ters olarak ayrıcımızın bulunduğu yere kadar 10 ilmeğimizi örüyoruz. Ayrıcımızdan sonra aradaki 47 tane ilmeğimizi örgümüzün ön yüzünde yine haroşa olarak örüyoruz. Haroşalarımı öreyim. Evet, 47 ilmeğimi haroşa olarak ördüm. Şimdi yine ters ilmeğimi ters olarak örüyorum. Düzü düz. Örgümüzün ön yüzünde tersi ters öreceğiz. Düzü düz. Tersi ters. Düzü düz. Sadece baştan ve sondan ikinci ilmeği örmeden şişimizi alacağız. Aradaki 47 tane ilmeğimizi de haroşa olarak öreceğiz. Yani bu iki sırada ne yaptıysak arkadaşlar aynı işlemleri tekrarlayacağız. Şimdi sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Buradaki ilmeğim ters. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Sondaki düz ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzünde ilk ilmeğim ters. Örmeden şişim alıyorum. Düz düz örüyorum. Ters ipim kendimden tarafta, örmeden şişim alıyorum. Düz düz örüyorum. Ters ipim kendimden tarafta, örmeden şişim alıyorum. Arka sıramızda da yapacağımız tek işlem bu. Arada yine 47 ilmeğimizi ön yüzümüzde olduğu gibi arka yüzümüzde de haroşa olarak örüyoruz. Ayrıcıma kadar haroşalarımı öreyim. Evet, 47 ilmeğimi ayrıcımın bulunduğu yere kadar örgümün arka yüzünde haroşa olarak ördüm. Şimdi yine düzü düz örüyorum. Tersi örmeden ipim kendimden tarafta şişim alıyorum. Düzü düz örüyorum. Ters ipim kendimden tarafta, örmeden şişim alıyorum. Düz ördüm. Tersi örmeden alıyorum. Düz ördüm. Tersi örmeden alıyorum. Düz örüyorum ve sıra sonundaki ilmeğim ters. Ters olarak örüyorum. Evet arkadaşlar, artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Sıra başındaki ve sıra sonundaki 10 ilmeğimizi hem örgümüzün ön yüzünde hem de arka yüzünde tekstil tipi lastik örgü olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizi de yine hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa olarak devam ettireceğiz. Şimdi toplam uzunluğumuz 15 cm olana kadar aynı işlemleri tekrarlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 15 cm uzunluğa gelene kadar aynı işlemleri tekrarlayarak ördüm. Haroşa dişlerimin sayısı da 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. 28 sıra haroşa olarak örmüşüm. Şimdi yine kenar lastik örgümüze devam edeceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Ön yüzümde olduğum için ikinci ilmeğimi de yine ipimi alıyorum ve örmeden şişim alıyorum. Kenardaki 10 tane lastik örgümü örüyorum.
Şimdi 19 ilmeğimi haroş olarak öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Buraya bir ayraç takıyorum. Şimdi ters ilmekle başlayıp 9 tane yine lastik örgü öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Tersle başladım. Tersle bitirdim. Baştaki 10 ilmeğimizi yine lastik örgü olarak ördük. 19 tane ilmeğimizi haroş olarak ördük. Ayracımızı taktık. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz lastik örgü olarak 9 tane ilmeğimizi ördük. Şimdi burada da yine 19 ilmeğimizi haroş olarak örüyoruz. Ve yine kenardaki lastik örgümüzü aynı şekilde öreceğiz. Ters ters, düz düz olarak. Sondan ikinciyi örmeden ipim kendimden tarafta şişim alıyorum. Ve sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzümüzü de birlikte örelim. İlk ilmeğim ters. Örmeden şişim alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Yani arka yüzümüzde yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz yine. Ayracıma kadar haroşalarıma devam ediyorum. 19 ilmeğimizi hem ön yüzümüzde hem arka yüzümüzde haroş olarak örüyoruz. Şimdi aradaki 9 ilmeğimizi lastik örgü yapacağız. Örgümüzün arka yüzünde olduğumuz için düzleri düz öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden alacağız. İlk ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Ters ipim kendimden tarafta örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Ve düz örüyorum. Şimdi yine 19 ilmeğimi haroş olarak örüyorum. Lastik örgüme geldim. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Arkadaşlar şimdi aynı işlemleri tekrarlayarak hem ön yüzümüzü hem arka yüzümüzü bir kez daha öreceğiz. Ön yüzde baştaki ve sondaki 10 ilmeğimizin düzlerini düz, terslerini ters olarak öreceğiz. Baştan ve sondan ikinci ilmeklerimizi yine örmeden alacağız. 19 ilmeğimizi haroş olarak öreceğiz. Aradaki ilmeklerimizin de terslerini ters, düzlerini düz olarak öreceğiz. Yine buradaki 19 ilmek de haroş olacak. Arkada da yine düzleri düz, tersleri örmeden alacağız kenardaki lastik örgülerimizde. Aralardaki 19 ilmeği haroş olarak öreceğiz. Buradaki 9 ilmeğini de düzlerini düz olarak öreceğiz. Terslerini örmeden alacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, ön yüzümü ve arka yüzümü aynı şekilde ördüm. Şimdi bu sıramızı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum. Çünkü sadece ön ve arka yüz olarak göstereceğim. Daha sonra aynı işlemleri yapacağız. Lastik örgülerimizde hiçbir değişiklik yok arkadaşlar. Ön yüzümüzde nasıl örmemiz gerekiyorsa o şekilde örüyoruz. Lastik örgümü ördüm. Şimdi haroşalarımdan sonda 2 tane kalana kadar yine haroşa olarak öreceğim. Dediğim gibi bundan sonraki sıralarda da ön yüzde aynı işlemi yapacağız. O yüzden iyi izleyelim arkadaşlar.
Sıra sonunda 2 tane haroşa ilmeğim kaldı. Tersle başlayacağım arkadaşlar ama öncesinde bir ayraç takıyorum buraya. Diğer ön yüzümüze geldiğimizde yine buradaki 2 tane ilmeğin ilkini ters olarak başlayacağız. Bir ters örüyorum. Bir düz. Buna artık ihtiyacımız yok. Şimdi devam ediyorum. Bir ters ördüm, bir düz. Bir ters, bir düz. Yani buradaki kurulumumuz bozulmadı. Düzü düz, ters ters olarak örüyorum. Artık buradaki ayracımı da çıkarıyorum. Buradan da düzle devam ediyoruz arkadaşlar. En son tersle bitirdik. 2 tane ilmek de buradaki haroşalarımızdan ekleyeceğiz son kısımdan. Bir tane düz örüyorum. Bir tane ters örüyorum. Ayracımı takıyorum. Kenardaki haroşalarımız her ön yüzümüze geldiğimizde 2 bu taraftan, 2 de bu taraftan eksilecek. Arka yüzlerimizde farklı bir işlem yapmayacağız. Ne görüyorsak onu öreceğiz arkadaşlar. Arka yüzümüzü de birlikte yapalım. Haroşalarımı tamamladım. Kenardaki 10 tane lastik örgümü de örüyorum. Sondaki ikinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Örgümün arka yüzündeyim. Düzü düz örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Arka yüzlerimizde lastik ördüğümüz yerlerde yapacağımız işlem bu. Şimdi yine haroşalarımı örüyorum. Dediğim gibi arka yüzde ekleme işlemi yapmıyoruz. Var olan ilmeklerimizi olduğu gibi örüyoruz. Lastikli bölüme geldim. Şimdi burada düzleri düz öreceğim. Tersleri örmeden alacağım. İlk ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Düz düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Aynı şekilde diğer ayracıma kadar devam ediyorum. Kenardaki haroşalarımı örüyorum. Yine haroşa olarak. Yine kenardaki 10 tane ilmeğimi lastik örgü olarak örüyorum. Düzleri düz örüyorum. Tersleri örmeden alıyorum. Evet arkadaşlar, aynı şekilde örmeye devam edeceğiz. Her ön yüzümüze geldiğimizde haroşalarımızın sondaki 2 tanesini örmeyeceğiz. Bir ters bir düz lastik örgü öreceğiz. Sonda 2'ye geldiğiniz zaman arkadaşlar mutlaka bir önceki ön yüzde yaptığım gibi ayraç takın buraya ki karıştırmayın. Daha sonra tersleri ters, düzleri düz olarak öreceğiz. Diğer ayracımıza geldiğimiz zaman ayracımızı çıkaracağız. 2 tane de bu taraftan ekleyeceğiz. İlkini düz, ikincisini ters olarak öreceğiz. Daha sonra buradaki yine haroşalarımızı öreceğiz. Arka yüzlerimizde farklı bir işlem yok. Lastik bölümünde yine buralarda olduğu gibi arka yüzde düzleri düz öreceğiz. Tersleri örmeden alacağız. Şimdi kenarlardaki haroşalarımız 11 kalana kadar arkadaşlar aynı şekilde örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, aynı işlemleri tekrarlayarak sıramı tamamladım. Şimdi 11 tane bu tarafta, 11 tane diğer tarafta haroşa ilmeğim var. Arada da 25 tane lastik ilmeğim oldu. Şimdi yine eklemelerimize devam edeceğiz. Şimdi lastik ördüm. Yine aynı şekilde örüyorum. Ön yüzümde olduğum için ikinci ilmeğimi örmeden aldım. Bu defa kenardaki lastik ilmeğimize de ekleme yapacağız. Kenardaki 10 tane lastik örgümü ördüm. Ayrıcımı çıkarıyorum. En son tersle bitirmiştim. Bir düz, bir ters olarak haroşalarımdan ekleme yapıyorum. Ayrıcımı takıyorum. 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Sonda 2 tane yine haroşa ilmeğim kaldı. Yine bu ortaya ekleyeceğim. Bir tane ayraç takalım.
Bir tersle başlıyorum. Bir düz. Bu ayracımı çıkarıyorum ve devam ediyorum. Tersi ters, düz olarak örüyorum. Ayracıma kadar öreyim arkadaşlar. Lastik örgümü ayracımın bulunduğu yere kadar ördüm. Çıkarıyorum. En son terste kalmıştım. Bir tane düz, bir tane ters ilmek olarak haroşalarımdan bu tarafa ekliyorum. Ayracımı takıyorum. Yine burada da 7 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. 2, 4, 6, 7. Sondaki 2 tane ilmeği bu tarafa ekleyeceğim. Bir düz, bir ters, bir düz, bir ters. Tersle başlıyorum. Buraya bir ayraç takalım yine. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak devam ediyorum. Sondan ikinciyi örmeden alıyorum. Son ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arkadaşlar şimdi arka sıramızda yine ne görüyorsak onu öreceğiz. Yine düz ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Tersleri örmeden alacağız. Haroşalarımızı haroşa olarak öreceğiz. Arka sıramızı tamamlayalım. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzümdeyim. Bu defa kenardaki lastik ilmeğime ekleme yapmayacağım ama ortaya eklemeye devam edeceğim. Ayracıma kadar lastik örgümü örüyorum. Sonda haroşama ait 2 tane ilmeğim kaldığında yine lastik örgü yapacağım. 5 tane ilmeğimi ayracımdan sonra haroşa olarak örüyorum. Şimdi ayracımı takıyorum buraya. Yine bir ters, bir düz lastik yapıyorum. Ve devam ediyorum. Tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Ayracıma kadar öreyim. Ayracıma kadar lastik örgümü ördüm. En son tersle bitirdim yine. Bir düz, bir ters ekleme yapıyorum. Ayracımı takıyorum ve 5 tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Lastik örgümün terslerini ters, düzlerini düz olarak örüyorum. Arka sıramızda tamamlayalım arkadaşlar. Yine aynı şekilde düz ilmeklerimizi öreceğiz. Ters ilmeklerimizi örmeden alacağız. Aradaki ilmeklerimizi de yine haroşa olarak öreceğiz. Tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Arka sıramı tamamladım. Tekrar ön yüzümdeyim. Bu sıramızda yine lastik örgümüze bu tarafa da ekleme yapacağız. 12 tane ilmeğimi lastik örgü olarak ön yüzümde örüyorum. Haroşalarımdan yine 2 tane ekleme yapacağım. Ayracımı çıkarıyorum. Bir tane düz, bir tane ters örüyorum. 14 tane lastik ilmeğim oldu. Şimdi bir tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Sonda kalan 2'yi de ortaya ekleyeceğim. Yine tersle başlıyorum. Ayracımızı takalım. Bir ters, bir düz ve bir ters, bir düz olarak ayracıma kadar öreceğim. Ben öreyim arkadaşlar. Ayracıma kadar ördüm. En son ters ilmeğim vardı. Ayracımı çıkarıyorum. Bir düz, bir ters haroşadan ekleme yapıyorum. Ayracımı takıyorum. Bir tane ilmeğimi haroşa olarak örüyorum. Buraya da bir tane ayraç takıyorum. Şimdi lastiğime ekleme yapacağım. Ters, düz, ters. Tersle başlıyorum. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz olarak sıramı tamamlıyorum. Evet arkadaşlar, ön yüzümüzü tamamladık. Şimdi arka sıramızda yine gördüklerimizi öreceğiz. Artık şişimizde 2 tane haroşa ilmeğimiz kaldı. Bir tanesi 2 ayrıcımızın arasında bu tarafta. Diğeri yine 2 ayrıcımızın arasında bu tarafta. Bu 2 ilmeği arka yüzde yine haroşa olarak öreceğiz. Diğer ilmeklerimizin de düzlerini düz olarak öreceğiz. Tersleri örmeden alacağız. Şimdi sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Arka sıramı tamamladım. Şimdi bu sıramızda bütün ilmeklerimizi lastik örgü olarak öreceğiz. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de ipim kendimden tarafta yine örmeden alıyorum. Değişen hiçbir şey yok arkadaşlar. Lastik örgümüzü ön yüzde nasıl örüyorsak aynı şekilde devam edeceğiz. Arka yüzlerimizde de ters olan ilmeklerimizi örmeden alacağız. Düzleri düz olarak öreceğiz.
Şimdi artık bu iki ayrıcımın arasında bulunan haroşa ilmeğimi de düz olarak öreceğim. Tersle bitirdim. Haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Artık o da lastik örgü. Ve tersleri ters, düzleri düz olarak sıramı tamamlayacağım. Arka sıramda da dediğim gibi düzleri düz olarak öreceğim. Ters ilmeklerimi örmeden alacağım. Bir sonraki ön yüzümüze geldiğimizde artık kol altı kesimlerini yapacağız. Ayracıma geldim, çıkarıyorum. En son terste kalmıştım. Haroşa ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ve yine tersi ters, düz olarak devam ediyorum. Sondan ikinci ilmeğimi ön yüzümde olduğum için örmeden alıyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Ön yüzümüzü tamamladık. Arka yüzümüzde yine düzleri düz olarak öreceğiz. Ters ilmeklerimizi örmeden alacağız. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Kesim işlemlerimize devam edelim. Arka sıramı tamamladım. Şimdi ön yüzümdeyim. Kenardan 4 tane ilmeğimi keseceğim. İstediğiniz yöntemle kesebilirsiniz arkadaşlar. Ben ikişer ikişer alarak keseceğim. 1, tekrar 2 ilmeğime giriyorum. Düz olarak örüyorum. 2, 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi kestim. Şimdi yine ikinci ilmeğimi örmeden alıyorum. Ters ilmeğim bu. Ve düzleri düz, tersleri ters olarak sıra sonuna kadar öreceğim. Diğer tarafın kesimini örgümüzün arka yüzünde yapacağız. Şimdi ön yüzümüzü tamamlayalım arkadaşlar. Ön yüzümü tamamladım. Şimdi arka yüzümdeyim. Arka yüzümde ilmeklerimi ters olarak keseceğim. Yine iki ilmeğimi birlikte giriyorum ve ters olarak örüyorum. İlk kesimimi yaptım. İkinci kesimimi yaptım. 3 ve 4. 4 tane ilmeğimi de örgümün arka yüzünde kestim. Şimdi yine düz ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Ters ilmeklerimi arka yüzümde olduğum için örmeden alacağım. Düz örüyorum, ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum, ters örmeden alıyorum. Sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Şimdi herhangi bir artırma ya da eksiltme işlemi yapmadan mevcut ilmek sayımızla 4 sıra lastik örgümüze devam edeceğiz. Yine örgümüzün ön yüzünde düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Arka yüzümüzde de düzleri düz olarak öreceğiz. Tersleri örmeden alacağız. Her sıramızı sayacağız arkadaşlar. Ön yüzümüz birinci sıramız olacak. Arka yüzümüz ikinci sıramız. Ön yüzümüz üçüncü sıramız. Ve arka yüzümüz dördüncü sıramız. Bu şekilde 4 sıramızı tamamlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, 4 sıramı tamamladım. Örgümün ön yüzünde de 27 tane ilmeğimi yine lastik örgü olarak ördüm. 28. ve 29. ilmeğimi birlikte alarak düz olarak kesiyorum. Şimdi örgümün arka yüzünden bir tane ilmek kaldıracağım. Rastgele bir yerden kaldırabilirsiniz. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Bu işlemi bir kereye mahsus sadece bu sıramızda yapacağız. Şimdi burada da bu sefer önden bir tane ilmek kaldırıyorum. Ters ilmeğimin hemen altındaki ilmeği kaldırıyorum ve düz olarak örüyorum. Şimdi burada 30 tane ilmeğim oldu. Sayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. Önce bir tarafı bitireceğiz. Daha sonra diğer tarafı öreceğiz. Diğer tarafa bir tane ayraç takıyorum karıştırmamak için. Şimdi geri dönüyorum. İlk ilmeğim ters, örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz olarak örüyorum. Ters ilmeklerimizi örgümüzün arka yüzünde örmeden alıyorduk. Burada yan yana 2 tane ters ilmeğimiz var. Arada arkadaşlar arka sıramızda bu şekilde denk gelecek. Bu 2 ilmeği de yine örmeden işimize alacağız. İpimi kendimden tarafa alıyorum.
2 tane ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Ve düzleri düz, yine tersleri örmeden alarak devam edeceğim. Arka yüzümde olduğum için. Düzü düz örüyorum, ters örmeden alıyorum. Düzü düz örüyorum, ters örmeden alıyorum. Artık her ön yüzümüze geldiğimizde yakamızdan ilmek keseceğiz. Her sıramızda da ön yüzde bir tane ilmek eksilmiş olacak. Şimdi bu sırada yaptıklarımızı iyi izlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çünkü bundan sonra da aynı işlemleri yapacağız. O yüzden ön ve arka yüzü göstereceğim. İlk ilmeğimi yine örmeden aldım. Ön yüzümde olduğum için ikinci ilmeğimi de örmeden alıyorum. Ve düzü düz, tersi ters olarak sıra sonunda 4 tane ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonda 4 tane ilmeğim kalana kadar bir düz bir ters olarak ördüm. 2 ilmeğimi arkadaşlar bu şekilde birlikte alarak düz olarak örüyorum. Bir kesme işlemi yaptım. Şimdi ön yüzlerimizde baştan ve sondan ikinci ilmeklerimizi örmeden alıyorduk. Sondan ikinci ilmeğimi yine ipim kendimden tarafta ön yüzümde örmeden alıyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğim ters, örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim düz olarak örüyorum. Bu defa 2 tane yan yana ters ilmeğimiz yok. Bir tane ters ilmeğimiz var. İpimiz kendimizden tarafta, ters ilmeğimizi örmeden alıyoruz. Dediğim gibi arkadaşlar burada arada yan yana 2 tane ters ilmek gelecek. İkisini birlikte örmeden şişinize alacaksınız. Daha sonra yine düzleri düz, tersleri örmeden alarak devam edeceksiniz. Bu sıramı tamamlayayım arkadaşlar. Bir kez daha göstereyim ön ve arka yüzü. Daha sonra aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Ön yüzümde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğime ipim ön tarafta örmeden şişim alıyorum. Şimdi sonda 4 tane yine ilmeğim kalana kadar düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde yapacağımız işlem bundan sonraki sıralarımızda bu. Sonda 4 tane ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Kesme işlemimi yaptım. Sonda 2 tane ilmeğim kaldı. Sondan ikinci ilmeğimi ipim kendimden tarafta örmeden şişim alıyorum. Sondaki ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Örgümüzün ön yüzünde ilk ilmeğimiz düz olduğu için örmeden alıyoruz. İkinci ilmeğimiz ters, ipimizi ön tarafa alıyoruz ve bu ilmeğimizde yine örmeden şişimizi alıyoruz. Daha sonra düzleri düz, tersleri ters olarak sonda 4 tane ilmeğimiz kalana kadar örüyoruz. Sonda 4 tane ilmeğimiz kaldığında 2 ilmeğimizi birlikte alarak düz olarak örüp bir kesme işlemi yapıyoruz. Sondan ikinci ilmeği yine sıra başında olduğu gibi örmeden şişimizi alıyoruz ve sondaki ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Şimdi arka yüzümüzdeyiz. Arka sıramızda ilk ilmeğimiz ters, örmeden şişimizi alıyoruz. Düz ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Tersleri de örmeden alıyoruz. Bakın yine 2 tane ters yan yana geldi. İpimi kendimden tarafa alıyorum. 2 ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. Daha sonra düzleri düz, tersleri örmeden alarak devam ediyorum. Sıramızı tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıramı tamamladım. Artık kesim işlemlerinin anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak şişimizde 19 tane ilmeğimiz kalana kadar örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümü ayraç taktığım yerden itibaren 14 cm uzunluğa gelene kadar ördüm. Ayraç taktığım gözeneğim dahil yukarı doğru düz gözeneklerimi saydığımda toplam 32 sıra düz gözenek ördüm
Şimdi ilik açacağız. Baştan 4 tane ilmeğimi lastik örgü olarak yine örüyorum. 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Bir doluyorum. Şimdi düzleri düz, tersleri ters olarak sonda 6 ilmeğim kalana kadar öreceğim. Sonda 6 tane ilmeğim kaldı. Burada da bir dolama yapıyorum. Ve 2 ilmeğimi birlikte alarak kesiyorum. Ve tersleri ters, düzleri düz olarak örüyorum. Arka sıramızı da birlikte örelim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Yine düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Düzü örüyorum. Tersi örmeden alıyorum. Dolama yaptığım ilmeğim düz ilmeğime denk geldi. Düz olarak örüyorum. Tekrar ters örmeden alıyorum. Düz olarak örüyorum. Dolama ilmeğim düz. Düz olarak örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Evet arkadaşlar, iliklerimizi de açtık. Şimdi farklı bir işlem yapmadan yine düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Arka yüzümüzde de düzleri öreceğiz. Tersleri örmeden alacağız. Toplam 4 sıra gidelim gelelim arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. İliklerimden sonra 4 sıra lastik örgümü ördüm. Şimdi hafif oval bir kesim yapacağım. Dilerseniz bu işlemi yapmayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer yapmayacaksanız 6 sıra daha lastik örgünüzü örüp daha sonra ilmeklerinizi ikişer ikişer alarak kesebilirsiniz. Yapacak arkadaşlarımız için göstereyim. Örgümün ön yüzünde sonda 5 tane ilmeğim kalana kadar yine ilmeklerimin düzlerini düz, terslerini ters olarak örüyorum. Sonda 5 tane ilmeğim kalana kadar düzlerimi düz, terslerimi ters olarak ördüm. Şimdi buradaki ilmeğim düz. İpim arka tarafta, düz ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi de yine örmeden şişim alıyorum. İpimi etrafında doluyorum ve geri dönüyorum. Şimdi bu ilmeklerime yine örmeden diğer şişim alıyorum. 2 tane ilmeğimi aldım. Arka sıramda olduğum için düzleri düz, tersleri örmeden alarak devam ediyorum. Sonda 5 tane ilmeğim kaldığında aynı işlemi orada da yapacağım. Sıra sonunda 5 tane ilmeğim kaldı. İlk ilmeğim ters. İpimi kendimden tarafa alıyorum. İlmeğimi örmeden şişim alıyorum. İpim arka tarafta. Buradaki düz ilmeğimi de yine örmeden şişim alıyorum. Etrafında ipimi doluyorum. Şimdi yine örmeden bu 2 ilmeğimi diğer şişim alacağım. Örgümün ön yüzünde olduğum için tersi ters, düz olarak öreceğim. Bu defa sonda 7 ilmeğimiz kaldığında aynı işlemi yapacağız. Sayalım. 3, 6, 7. 7 tane ilmeğim var. İlki düz. İpim arka tarafta. İlmeğimi örmeden şişim alıyorum. İpimi kendimden tarafa alıyorum. İkinci ilmeğimi de yine örmeden şişim alıyorum. İpi etrafında doluyorum ve dönüyorum. Örmeden aldığım 2 tane ilmeğimi tekrar örmeden yerine koyuyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Arka sıramda olduğum için düz öreceğim. Ters örmeden alacağım. Sonda 7 ilmeğim kaldığında burada da aynı işlemi yapacağım. 3, 6, 7. 7 tane ilmeğim kaldı. İlki ters. İpimi kendimden tarafa alıyorum. Ters ilmeğimi örmeden şişim alıyorum. İpimi arka tarafa alıyorum. Düz ilmeğimi de yine örmeden şişim alıyorum. Doluyorum bu şekilde. Örmeden aldığım 2 ilmeğimi tekrar yerine koyuyorum ve devam ediyorum. Ön yüzümde olduğum için tersi ters, düzü düz olarak örüyorum. Artık tüm ilmeklerimizi öreceğiz arkadaşlar. Dönüşlerimiz bitti.
Sondan ikinci ilmeğimi örmüyorum. Örgümün arka yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düzü düz olarak örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Sona kadar aynı şekilde devam edeceğim. Evet. Şimdi bir ön yüz, bir arka yüz yapacağız arkadaşlar. Daha sonra ilmeklerimizi keseceğiz. Birlikte yapalım. Ön yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de yine örmeden alıyorum. Düzleri düz, tersleri ters olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Hafif bir ovallik vermiş olduk arkadaşlar. Yapmasanız da olur. Arka yüzümdeyim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Düz örüyorum. Ters örmeden alıyorum. Ve devam ediyorum. Ön yüzümdeyim. İlmeklerimi ikişer ikişer alarak keseceğim. Örerek kesme tekniğiyle de kesebilirsiniz. Nasıl isterseniz. Ben ikişer ikişer alarak keseceğim. Sıra sonuna kadar ilmeklerimizi keselim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kesimimi yaptım. Gördüğünüz gibi hafif bir ovallik kazandırmış olduk. Şimdi diğer parçamıza devam edelim. İpimi taktım. Örgümün ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi düz olarak örüyorum. Şimdi yine bu arkadan bir tane bu defa ilmek kaldıracağım. Bu ilmeğimi ters olarak örüyorum. Benim ikinci ilmeğim oldu. Üçüncü ve dördüncü ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Ve daha sonra ön yüzümde olduğum için düzleri düz, tersleri ters olarak örüyorum. Sondan ikinci ilmeğimi ipim kendimden tarafta örmeden şımalıyorum. Sondaki ilmeğimi yine düz olarak örüyorum. Arka yüzümdeyim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Düzü düz, tersi örmeden alarak devam ediyorum. Diğer parçamızda ne yaptıysak arkadaşlar aynı işlemleri tekrarlayarak devam edeceğiz. Kesim işlemini bir kez daha göstereyim. Daha sonra dediğim gibi aynı şekilde devam edeceğiz. Arka sıralarımızda düzleri düz örüyoruz. Ters ilmeklerimizi örmeden alıyoruz. Şimdi bakın arkadaşlar, burada iki tane ters ilmek var yan yana. Yine arka sıramda olduğum için ipim kendimden tarafta, bu ilmeklerimi örmeden şımalıyorum. Düz ilmeğimi örüyorum ve sondaki ters ilmeğimi örüyorum. Diğer parçamızı da aynı şekilde yapıyorduk arkadaşlar. Kesimimizi örgümüzün ön yüzünde 3. ve 4. ilmeğimizi birlikte alarak yapacağız. İlk ilmeğim düz, örmeden alıyorum. İkinci ilmeğim ters. Ön yüzümde olduğum için ikinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. 3. ve 4. ilmeğimi birlikte alarak düz olarak örüyorum. Ve tersi ters, düzü düz olarak sıra sonuna kadar örüyorum. Ön yüzlerimizde bu işlemi yapacağız. Arka yüzlerimizde de düzleri düz öreceğiz. Tersleri örmeden alacağız. Sondan ikinci ilmeğimi ipim kendimden tarafta örmeden şımalıyorum. Sondaki ilmeğimi düz olarak örüyorum.
Evet arkadaşlar, kesim işlemlerimizin artık anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Bu parçamızda ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayarak bu parçamızı da öreceğiz. Burada biliyorsunuz kesimlerimizi 19 ilmek kalana kadar yapmıştık. Ve daha sonra biraz lastik örgü örmüştük. Burada da aynı şekilde aynı uzunluğa gelene kadar öreceğiz. Yine buradaki gibi iliklerimizi açacağız ve kesme işlemimizi yapacağız. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra arka bedenimize devam edelim. Evet arkadaşlar, ön bedenimi tamamladım. Şimdi arka bedenimizi öreceğiz. Ön bedenimizde ne yaptıysak aynı işlemleri tekrarlayarak belli bir yere kadar arka bedenimizi de öreceğiz. Şişime 67 ilmek atarak başladım ön bedenimde olduğu gibi. Yine 4 sıra lastik örgümü yaptıktan sonra baştaki ve sondaki 10 ilmeğimi tekstil tipi lastik olarak ön bedenimde olduğu gibi devam ettirdim. Arada da farklı bir işlem yapmadan ilmeklerimi haroşa olarak ördüm. Ön bedenimizde en alttan ölçtüğümüz zaman 15 cm uzunluğa gelene kadar haroşalarımızı örmüştük biliyorsunuz. Benim 28 sıra yapmıştı. Şimdi bu 28 sıranın üzerine 6 sıra daha ekliyoruz. Ve buradaki haroşa sıramızı ona göre yapıyoruz. Sizin 15 santime kaç sıranız denk geldiyse, yani ön parçanızı, bu haroşalarınızı model koymadan önce kaç sıra ördüyseniz üzerine 6 haroşa sırası ekliyorsunuz. Ve buradaki haroşa sıranızı o şekilde yapıyorsunuz. Şimdi modelimizi uygulayacağız yine. Ölçünüz benimle aynıysa arkadaşlar, yine siz de 28 sıra olarak yaptıysanız haroşalarınızı arka bedeninizde 34 sıra olarak haroşalarınızı yapacaksınız. Yani şu an benim lastik örgümden sonra 34 sıra haroşam var. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ve kenardaki 10 tane lastik ilmeğimi örüyorum. Düzü düz, tersi ters olarak. 2, 4, 6, 8, 10. Şimdi yine kenardaki 2 tane haroşa ilmekten ön bedenimize yapmıştık biliyorsunuz. Ekleme yapıyoruz lastik örgümüze. En son tersle bitirdik. Bir tane düz, bir tane ters. Ortadaki haroşalarımdan lastik bölümüne ekliyorum. Şimdi haroşalarımdan sonda 2 tane kalana kadar yine haroşa olarak devam ediyorum. Ben öreyim arkadaşlar oraya kadar. Sonda 2 tane haroşa ilmeğim kaldı. Bu tarafa ayracımı takıyorum. Bir tersle başlıyorum. Bir düz. Ve yine diğer ilmeklerimin tersini ters, düzünü düz olarak örüyorum. Kenarlardaki 10'ar tane lastik ilmeklerimiz 12 oldu. Evet arkadaşlar, örgümüzün ön yüzünde eklemelerimizi yaptık. Şimdi arka yüzümüzü yine gördüğümüzü öreceğiz. Ve daha sonra bir ön yüz, bir arka yüz, yine farklı bir işlem yapmadan baştaki ve sondaki 12 ilmeğimizi lastik örgü, aradaki 43 ilmeğimizi hem ön yüzde hem arka yüzde haroşa örgü olarak öreceğiz. Şimdi tamamlayalım arkadaşlar. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladıktan sonra bir ön yüz, bir arka yüz ördüm. Şimdi son kez eklememizi yapacağız. Örgümün ön yüzündeyim. Baştaki 12 tane ilmeğimi lastik örgü olarak örüyorum. İki tane haroşamdan ekleyeceğim. Düzle başlıyorum. Bir düz, bir ters. Ve yine haroşalarımdan sonda 2 tane ilmeğim kalana kadar devam ediyorum. Öreyim oraya kadar. Sonda 2 haroşam kalana kadar ördüm. Buraya ayracımı takıyorum. Bir ters, bir düz olarak örüyorum. Ve devam ediyorum. Ters ters, düz olarak örüyorum. Şu an kenarlarda 14 tane lastik ilmeğimiz oldu. Artık ekleme yapmayacağız arkadaşlar. Arka sıramızda gördüğümüz şekliyle ilmeklerimizi örelim. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Artık kol altı kesimlerimizi yapacağız. Ön bedenimizde olduğu gibi kesiyoruz. 2 tane ilmeği birlikte alarak düz olarak örüyorum. 4 tane ilmeğimi keseceğim. 2, 3 ve 4. Artık ilmeklerimizin tamamını lastik örgü olarak öreceğiz. Yani haroşalarımızı da lastik örgüye çeviriyoruz. İkinci ilmeğim ters, örmeden alıyorum. Ön yüzümde olduğum için düzü düz, ters ters olarak öreceğim.
En son ayracımın bu tarafındaki ilmeğim ters. Ayracımı çıkarıyorum. Bir düz, bir ters olarak örüyorum haroşalarımı. Ayracıma kadar öreyim. Ayracıma kadar ördüm arkadaşlar. Yine buradan da devam ediyorum. Arka yüzümdeyim. 4 tane ilmeğimi de burada yine ikişer ikişer alarak keseceğim. Arka sıradaki kesimi ters örgüyle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben düz olarak keseceğim. Kol altı sonuçta burası. 4 tane ilmeğimi kestim. Şimdi düzleri düz örüyorum. Tersleri örmeden alıyorum. Artık tüm ilmeklerimiz lastik örgü. Arka sıralarımızda nasıl örüyorsak o şekilde öreceğiz. Tamamlayalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, arka sıramı tamamladım. Artık herhangi bir artırma da eksiltme işlemi yapmadan mevcut ilmek sayımızla hem ön yüzümüzü hem arka yüzümüzü lastik örgü olarak öreceğiz. Ön yüzlerimizi artık anlatmaya gerek yok arkadaşlar. Düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğiz. Sadece baştan ve sondan ikinci ilmekleri örmeden alacağız. Arka yüzlerde de düzleri öreceğiz. Ters ilmekleri örmeden alacağız. Ön yüzden düz gözeneklerimizi saydığımız zaman 24 olana kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Daha sonra birlikte devam edelim. Evet arkadaşlar, lastik örgümü tamamladım. En alttaki düz gözeneğimden itibaren saydığım zaman yukarı doğru 24 tane düz gözeneğim var. Şimdi kesimimizi yapacağız. Baştan 19 ilmeğimizi yine lastik örgü olarak öreceğiz. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi de yine ipim ön tarafta örmeden aldım. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19. Şimdi arkadaşlar bu arkadan bir tane yine rastgele ilmek kaldırıyorum. Bu arada açıklık olmaması için yapıyorum bu işlemi. İlmeğimi kaldırdım. Kaldırdığım ilmeği düz olarak örüyorum. Ve diğer şişimi alıyorum. İkişer ikişer kesmeye başlayacağım şimdi. Ben düz olarak keseceğim. Sonda 19 tane ilmeğim kalana kadar kesimlerimi ikişer ikişer yapacağım. Kesimlerimizi yapalım. Evet arkadaşlar, enseme ait ilmeklerime sonda 19 ilmeğim kalana kadar ikişer ikişer alarak kestim. Önce bu bölümü bitireceğiz. Daha sonra diğer tarafı öreceğiz. Bu kesim işlemine başlamadan önce biliyorsunuz 24 sıra düz gözenek örmüştük. Üzerine 5 düz gözenek daha öreceğiz arkadaşlar. Yani en alttan düz gözeneklerimizi saydığımızda 29 olduğunda 30. sıramızda ilmeklerimizi ikişer ikişer alarak keseceğiz. Sonra diğer tarafı da aynı şekilde tamamlayacağız. Ama ön yüzden takmayacağız arkadaşlar ipimizi. Çünkü buradaki 19 ilmeğimizi ön yüzde ördük. Daha sonra ense kesimine geçmiştik. Ön yüzü örüldüğü için örgümüzün arka yüzünden takacağız. Ve yine lastik örgümüze en alttan saydığımız zaman 29 sıra olana kadar devam edeceğiz. Tamamladığımızda da ikişer ikişer alarak keseceğiz. Şimdi bitirelim arkadaşlar. Daha sonra dikişimizde devam edelim. Evet arkadaşlar, askılarımı tamamladım. Dikiş işlemimizi örgümüzün ön yüzünde düz örgü dikişi olarak yapacağız. Gözeneklerimiz iri olduğu için arkadaşlar gizli bir dikiş olacak bu. Karşılıklı düz gözeneklerimize giriyoruz. Ve dikiyoruz. Karşı tarafta ipimin çıktığı gözeneğe giriyorum. Bir üst sıradan çıkıp dikiyorum. Şimdi karşı tarafa geçeceğim. Yine ipimin çıktığı yere giriyorum. Bir üstten çıkıyorum. Düz örgüde yaptığımız dikiş yapıyoruz. Bu daha kolay ilerliyor çünkü gözeneklerimiz dediğim gibi iri. En son ipimin çıktığı gözeneğe giriyorum. Bir yukarıdan çıkıyorum. Karşıda da aynı şekilde girdim. Bir yukarıdan çıkıyorum.
Kol altına kadar aynı şekilde dikeceğim arkadaşlar. Birçoğumuz zaten düz örgü dikişini biliyordur. İpimiz çok açık renk, nasıl görünüyor bilmiyorum. Umarım görünüyordur. İpimin çıktığı yere giriyorum. Bir üstteki gözenekten çıkıyorum. Karşı tarafta da yine ipimin en son çıktığı yere giriyorum. Bir üstten çıkıyorum. Yan dikişlerimizi aynı şekilde yapalım arkadaşlar. Düğmelerimizi de arka bedenimizdeki askılara, iliklerimize karşılıklı gelecek şekilde dikelim. Şimdi ben tamamlayıp süveterimin son haliyle geliyorum. Evet arkadaşlar, süveterimiz son haliyle hazır. Sade kullanabileceğiniz gibi bu şekilde süslemeler de yapabilirsiniz. Kelebeğimi kendim işledim arkadaşlar. Daha sonra hayalet iple hem çiçeğimi hem kelebeğimi diktim. Bu şekilde pullardan, payetlerden faydalanabilirsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.